Arkadaşlar merhaba. İslam felsefesi ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bu konuda topluluk sekmesinde bir anket yayınlamıştım. Ankette Gazali'nin tahafütteki yöntemi sizlerden daha çok ilgi gördü ve bugün birinci mukaddimeyi sizlerle beraber analiz etmek istiyorum. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız seviniriz. Arkadaşlar Gazali'nin Tahafüt adlı eseri İslam felsefesi ve düşünce tarihinde çok ciddi dönüşümlere neden olan ve kendisinden sonra kelamda ve felsefede ciddi etkiler barındıran bir eser. Ve bu eserden sonra bir de tahafüt geleneği adı altında eleştiri geleneğinin oluştuğunu gözlemliyoruz. Peki Gazali bu eseri niçin yazdı? Eserindeki yöntemi neydi ve bu eserin İslam düşünce tarihindeki rolü ve önemi nedir? Bunlara hafta hafta bölüm bölüm değinmeye çalışacağız. Şimdi aslında biz Gazali ile ilgili tartışmaları Munkız Mined Dalal adlı eserden 10 bölüm halinde yapmıştık. Orada felsefe ile ilgili çalışmalarına ve bu eseri niçin kaleme aldığına dair de ön bilgileri bizlere sunuyordu. Önce ona bakalım. Daha sonra birinci mukaddimeyi analiz ederek bugünkü müzakeremizi sonlandıralım. Gazali diyor ki, felsefeye başladığımda şunu gördüm. İlmin en ince ayrıntılarına vakıf olmadıkça o ilmin hatalı herhangi bir yönünü anlamak mümkün değildir. O ilmin ilkelerine derinlemesine vakıf olanlarla eşit olmalı, onu gölgede bırakmalı, hatta onlardan daha üst bir dereceye erişmelidir. Gazali'nin ilimdeki takip ettiği aslında esas yöntem bu. Diyor ki bir ilmi eleştiriyorsanız, bir ilim hakkında fikir beyanında bulunuyorsanız o ilmi icra edenler kadar sizler de bilgi sahibi olacaksınız diyor. Ve bundan dolayı öncelikle Makasüdül Felasife adlı bir eser kaleme alıyor. Daha sonra Tahafütül Felasife'yi kaleme alıyor arkadaşlar. Yani öncelikle kendi yetkinliğini ortaya koyma çabası içerisine giriyor. Ve bir öğretiyi anlamadan ve derinliklerine vakıf olmadan reddetmenin karanlığa ok atmak gibi olacağını da bizler için ifade ediyor. Peki felsefeyle ilgili birikimini nasıl elde etti? Onun süresini ve sürecini de bize izah ediyor. Felsefi ilimlerde ulaştıkları nihai noktaya 2 seneden az bir süre içerisinde ulaşmayı sağladım diyor. Gazali bakın felsefeyle ilgili yaptığı eleştirilerdeki birikimini 2 sene içerisinde aldığını söylüyor. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Gazali'nin disipliner olarak hangi alanlara yoğunlaşıp da felsefi anlayışını tamamladığını düşünüyor onu bilmemiz lazım. Çünkü 2 senelik bir süreç içerisinde bütün o felsefenin bütün yönlerine dair bir vukufiyet kesbetmek hakikaten zorlu bir iş. Gazali bunu yaptığını ve bunu başardığını bizler için ifade ediyor. Ve bundan dolayı da bu seviyeye ulaştığı için filozofları 17 meselede bidatle ve 3 meselede küfürle itham edecek ve İslam düşünce tarihinde çok ciddi bir sonucu olan Tahafütül Felasife adlı eseri ortaya koyacaktır. Şimdi bu eserinin birinci mukaddimesinde Gazali şöyle başlıyor. Filozoflar arasındaki görüş ayrılıklarını ayrıntılarıyla anlatmak uzun sürer. Çünkü onların temellendirilmemiş yaklaşımları ve tartışmaları çok, görüşleri yaygın, yöntemleri ise farklı ve çeşitlidir. O halde biz onların önde geleni mutlak filozof, muallimi evvel denilen kişiyi seçeceğiz. Kim bu? Aristoteles. Şimdi burada ne yapıyor Gazali? Aslında ilmi açıdan bir teknik ortaya koyuyor. O teknik ne? Alan daraltıyor. Çünkü alan daraltmazsanız eğer bir çalışma yaparken çok şey söylersiniz ama hiçbir şey söylememiş anlamına gelir bu. Onun için Gazali öncelikle hedefini daraltıyor. Diyor ki bu konuda en iyi kim? Aristoteles. O halde benim hedefim Aristoteles öncelikle. Ama şöyle dese ben felsefenin topunu toptan reddedeceğim ve bundan dolayı bütün filozofları karşıma alacağım. O zaman hangi sözü kime söylediği ve nasıl söylediği de belli olmayacaktır. Onun için Gazali burada teknik bir şekilde alan daraltması yapıyor ve sadece Aristoteles ve onun İslam felsefesindeki takipçilerini merkeze aldığını çalışmasının ilk cümlesinden itibaren koyuyor. Aristoteles felsefi ilimleri sıra düzenine koyup sistemleştirmiş, gereksiz ayrıntıları ayıklamış ve filozofların temel düşüncelerine en yakın görüşleri seçmiştir. Bundan dolayı düşünce tarihinde Aristoteles'in muallime evvel olarak nitelendirilmesi ve onun felsefede mutlak filozof olarak nitelendirilmesi söz konusu. Aristoteles kendisinden öncekilere hatta Eflatun ilahi olarak anılan hocasına karşı çıkmış. Fakat hocasına olan muhalefetinden dolayı özür dileyerek
Eflatun da dost, hakikat de dosttur fakat hakikat ondan daha dosttur şeklinde bir görüşte durmuştur diyor. Şimdi burada aslında çok teknik bir şekilde bize bir şey söylüyor. Diyor ki ya bunları siz çok filozofları çok kesin, kati olarak görüyorsunuz ama bunlar da kendi aralarında anlaşamıyorlar diyor. Şimdi zaten söyleyecek bunu. Bu hikayeyi nakletmemizin sebebi öğretilerinin tutarsız ve temellendirilmemiş olduğunun, yargılarının inceleme ve kesin bilgiye değil zan ve tahmine dayandığının, metafizik hakkındaki bilgilerin doğrunun ise matematik ve mantık ilimlerinin yardımıyla kanıtlamaya çalıştıklarının, böylece kıt akıllıları aldatarak ikna ettiklerinin onlar tarafından da anlaşılmasını sağlamaktır. Yani diyor ki bunlar da zaten kendi aralarında bu konularda anlaşamıyorlar diyor. Ve Aristoteles'in Eflatun'a karşı çıkması bunun en büyük göstergesi olarak Gazali tarafından nitelendiriliyor. Şimdi bunu şöyle düşünelim. Yani Gazali bu konuda haklı olabilir. Yani filozoflar bir takım görüşlerde anlaşamıyorlar ve birbirlerine karşı çıkıyorlar. O halde bu mutlak bilgi ise bu nasıl bir mutlak bilgi? Şimdi tamam buraya koyduk bu argümanı. Peki aynı şeyi dini ilimlerle ilgili söyleyelim. Binlerce tefsir var, binlerce yorum var. Alim olarak ortaya çıkartılan adamların her biri ayrı bir yoruma ulaşabiliyor. Bunu ne yapacağız o zaman? Yani Tanrı'nın vahyi tek, peygamberin ortaya koyduğu gerçeklikler ortada ama insanlar hakikat adına, dini en iyi ben anladım adına birbirlerini boğazlamaya çalışıyorlar. O zaman bunu nereye koyacağız? Aynı şey Gazali'nin söylediği açıdan dini ilimler noktasında kendisini alim, allame olarak ifade edilen kişiler için de geçerli. Fakat buradaki fark şu. Gazali'nin filozoflara söylediği şey sonuçta bilimsel bir disiplin ama bir disiplin olduğu için en fazla dersin ki ben onun gibi düşünmüyorum. Ama dini sahada hakikati farklı yorumladığımız zaman eğer gerçekten hakikati tek elimize almışsak o zaman diğer hakikat tasavvurlarının elimine edilmesi gerekiyor ve bu da maalesef şiddeti doğurabiliyor. Onun için buradaki eleştiriyi biraz da dini ilimler noktasında da yapmamız lazım. Yani madem din mutlaktı o zaman niçin birçok hakikat tasarımıyla insanlar birbirinin yakasına yapışmaya çalışıyor? İşte bu da karşı taraf tarafından Gazali'ye de sorulabilecek bir soru olarak karşımıza çıkar. Burada şunu söylemek lazım. Her insanın olduğu her yerde fikir ayrılığı vardır. Yani bununla ilgili ben umumi icmanın imkansızlığını hep söylüyorum İbn-i Rüşd'den hareketle. İnsan varsa orada farklılıklar olacaktır. Önemli olan bu farklılıkları birbirimize tahakküm ettirici, birbirimizi zorlayıcı, birbirimize baskı unsuru haline getirmemek. Burada Gazali'nin filozoflarla ilgili en önemli iddiası Aristoteles'in hocasına karşı çıkarak farklı bir görüşleri sürmesi ve bundan dolayı da fikirlerindeki mutlaklığın muğlak olarak nitelendirilebileceği anlamına geliyor. Şimdi Aristoteles'in eserlerini çevirenlerin tercümeleri de açıklama ve yorum gerektirecek derecede bozulma ve değişmeye uğramaktan kurtulamamış. Hatta bu husus kendi aralarında ayrı bir tartışma konusuna yol açmıştır. İslam filozofları arasında Aristoteles'i en iyi nakledip inceleyen Farabi İbn Sina'dır. Bunu arkadaşlar klasik dönemdeki herkes kabul ediyor. Yani Şehristani'ye de baksanız, Gazali'ye de baksanız, başka bir filozofa da baksanız, düşünürlere de baksanız, İslam felsefesinde Aristoteles'in ya da Antik Yunan düşüncesinin aktarımı noktasındaki en nitelikli metinlerin Farabi ve İbn Sina tarafından ortaya konulduğunu kabul ettiklerini görüyoruz. Ve bundan dolayı da bir eleştiri söz konusu olacağı zaman diğer fırkaları ya da fraksiyonları karşılarına almıyorlar. Onun yerine İslam felsefesinde Farabi İbn Sina'yı merkeze alan yaklaşımları gözlemleyebiliyoruz. O halde bu ikisinin tırnak içinde sapkınlıktaki reislerinin öğretisinden seçip doğru buldukları görüşleri geçersiz kılmakla yetineceğiz. Şimdi Gazali filozofları sapkınlıkla nitelendiriyor. Ve biraz sonra işte yani ileriki haftalardaki müzakeremizde tekrar bunlara değineceğiz. Mesela tevil, tefsir ya da yorum, anlam ve dinin bir yorumunu tekelleştirerek karşımızdakini sapkın olarak nitelendirmenin ne kadar tutarlı olduğunu bunların hepsini tartışacağız. Ama Gazali filozofları İslam felsefesinde, düşünce tarihinde çok ciddi bir yeri olan filozofları sapkınlıkla itham ediyor ve bu görüşlerini geçersiz kılacağını söylüyor. Şurada bir şeyi atladım sanki. Gazali'nin bir vurgusu daha var burada. Metafizik hakkındaki bilgileri tahminden arındırılmış kesin kanıtlara dayanıyor olsaydı,
matematikte olduğu gibi bu konuda da görüş ayrılığına düşmezlerdi diyor. Şimdi matematiği biliyorsunuz Gazali Munkız müzakeremizde söylemiştik, yasaklansın diyor. Yani matematik yasaklansın. Matematikle uğraştıkça insanlar belki matematiğin kendisinden değil ama başka hususlardan dolayı yanlış çıkarımlara ulaşabiliyorlar diyor. Ama buraya geldiği zaman da matematiğin kesinliğe vardıran sonuçlar doğurduğunu da kabul ediyor. Onun için de burada metafizikte matematik bir kesinlik yakalayamadıkları için filozofları eleştiriyor. Aynı kesinliği biz dediğim gibi yoruma dayalı bütün sosyal bilimler alanındaki disiplinlerde görebiliyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken, hocam peki yoruma dayalı sosyal bilimler diyorsunuz da o zaman burada bilim yok yani yoruma dayalı. Hayır, buradaki bilimden kastımız şu: bir terminoloji, bir usul ve bir kuram çerçevesinde ortaya konulan şeyler bilimdir. Yani önümüze gelen her yorum bilim değildir. Ya da her bilgi bilimsel bilgi değildir. Yani bazı bilgiler bilimsel bilgi değildir. Sadece gündelik bilgidir ya da başka tür bir bilgidir. Ama bilimsel bilgi olabilmesi için onunla ilgili o deneyimleme süreçlerini kavram, usul ve kuram çerçevesini oluşturacak bir şekilde kurgulaması lazımdır. Onun için de gerek felsefi disiplinler olsun, gerekse dini alanda ortaya konulan yaklaşımlar olsun, hepsinin belli bir sürecinin, prosedürünün ve akademik yaklaşımının olması gerekir. Yani ben bunu söylüyorum, bu doğrudur şeklinde insanlara bunları kabul ettiremezsiniz. Onun için din bilimleri diye bir şey konuşacaksanız ya da dini ilimler diye bir şey söyleyecekseniz, bunların hepsinin arka planında belli bir sistematik altyapının oluşması gerekiyor. Şimdi onların benimsemeyip terk ettiklerinin geçersinde şüphe olmadığından, yani eğer Farabi İbn Sina benimsememiş ve terk etmişse bunlar zaten biz dikkate almayacağız diyor. Sadece ve sadece Farabi ve İbn Sina tarafından buraya taşınan, burada tartışılan ve burada mevzu bahis edilen meseleleri geçersizliği noktasında ele almaya çalışacağız. Öğretilerin çoğalıp yayılmasına bağlı olarak sözün de uzayıp gitmemesi için filozofların öğretilerini bir iki kişinin nakli doğrultusunda reddetmekle yetineceğimiz bilinmelidir. Şimdi burada dikkat ederseniz baştan itibaren alanı daraltarak meseleye Aristoteles'e, Aristoteles'ten Farabi İbn Sina'ya, Farabi İbn Sina'dan da onların kabul ettiği doğru olarak açık bir şekilde naklettikleri görüşlere getirdi ve birinci mukaddimede aslında bir alan daraltması yaptı. Yani birinci mukaddimenin amacı Gazali tarafından filozoflara yönelik eleştirilerindeki temel bağlamı ortaya koydu. Bu da dediğim gibi akademik açıdan hepimizin dikkat etmesi gereken bir şey. Yani bir çalışma yaparken çalışmanın kapsam ve sınırlarını ortaya koymamız gerekiyor. Gazali de birinci mukaddimede hedef seçtiği kişileri ve görüşleri sınırlandırdı arkadaşlar. Şimdi ben bugün burada bırakıyorum. Bu konuda sorularınız, önerileriniz olursa sizler de yorum atabilirsiniz. Bir sonraki müzakeremizde ikinci mukaddimeyi ele alacağız. İkinci mukaddimede de Gazali'nin tahaffütteki yöntemine dair bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. İlginiz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu konular teknik ve zor konular ve sizler de kanalımızda bunları takip ediyorsunuz. Burada yaptığınız yorumlar, katkılar çok değerli. Ben de hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.